Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar. Mehtap ablacığım, aramızda biraz soğukluk var. Güzel zamanlar geçirdik. Ne oluyor, ne bitti? Ben de merak ediyorum. Bir sessizlik oldu. Duygusal bir tıkanma mı var? Ne oluyor? Anlayamıyorum diyorsan doğru yerdesin. Kolektif bir açılımla geldik efendim. Bakalım kendisini niye geriye çekmiş, neden susuyor, neden gizli gizli uzaktan izliyor seni? Bunun açılımını yapacağız. Kolektif bir açılımdır. Yani %100 sana uyumlanacak diye bir durum yok. Uyanları sevgiyle al, uymayanları da evrene sevgiyle iade edebilirsin. Hanımlar, beyler, şöyle aklınızdaki kişinin enerjisini bir getirin buraya. Ben de kendi duygu, durum ve düşüncelerimden arınmaya niyet ediyorum ve size tarot kartlarının rehberliğini yaparken sizin aklınızdaki kişinin enerjisine paralize olmaya niyet ediyorum. Yani bu video ne zaman karşına denk gelirse bu video sana rehberlik yapsın ve ilişkindeki tıkanıklıkları görmen için sana rehberlik yapsın. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz efendim. İlk defa video ile karşılaşanlar, aklındaki kişinin bilinç altyapısında, arketiplerinde neler var? Maskeleri düşüreceğiz. O yüzden çayınız kahveniz hazırsa şöyle biz de açılımıza başlıyoruz. Ay, konuşmayı bitiremedim. Hadi bakalım. Şöyle bir versin bakalım. Kupa altılısı. Ne oluyor, ne oluyor? Hem giderim hem gelirim hem de aklımdan çıkartamam durumunda. İkinci şansa doğru mu geliyor acaba? Bakalım duygusal durumlarda neler var? Şöyle bir duygusal iç çekiş durumları da var. Yani bu sadece böyle engelleri kaldırmaya doğru da giden bir durum olabilir. Şimdi bu noktada kartları açıklaya açıklaya gideceğim. Üçer tane kart alacağım. Anlık enerjilerde neler varmış bunlara bakacağız. Şimdi burada bir özlem duygu durumu var hayatım. Nedir? Yerine bir şey koyamamak, aklından çıkartamamak, yani seni yok saymamış olduğunu görüyoruz. Tam tersine seni dikkatlice izliyor, senin tavrını çözmeye çalışan bir durum var. Açık vermemeye çalışıyor olabilir. Ne ile bağlantılı bunu sen daha iyi bilirsin. Kendi üzerine uyumlananı al lütfen. Fakat burada dağınık bir düşünceden ziyade geçmişe doğru özlem durumu var diyebilirim. Bir kişi göz teması da geldi. Bir an önce yan yana gelme düşüncesi içerisinde. Diğer bilinç altyapısıyla alakalı kartlarımızı arayacağız. Destek arayışımızı her türlü bunlardan alacağız. Karşı taraf, şöyle söyleyeyim. Önce sanki böyle şartlar düzelsin, sonra adım atarım tavrında da bir hissiyat veriyor bana. Fakat seninle bağlantılı olan durumlarda bazı şeyleri idrak etmiş olduğunu söyleyebilirim hayatım. İllüzyon, evet. Belki bir kalp kırması oldu aranızda. Belki bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir, fakat burada bir şeyleri gerçeğinden çarpıtma durumu var. Burada bunu kabul etmek sanki karşı tarafı bir zayıflık göstergesi gibi olacak. O yüzden bir şeylerden kaçtığını görüyoruz burada. Sanki bir mesafe koymuş. O yüzden şu an aşamıyor bunu. İyileşmemiş çocukluk yaraları anlamlı ve uzun süreli ilişkiler kurmasına engel oluyor mesajımız var burada. Demek ki neymiş? Bu kişide bir blokajlar var. Ya aranızda aşamadığınız, umutsuzluk getiren bazı durumlar var, ya da senden bir şekilde destek arayışı içerisinde bu kişi. Onun iç dünyasına baktığım zaman aşmakta zorlandığı durumlar var. Ha, bu kapasiteyi kaldırabilir mi? Bence duygusal dürtüyle değil, karar vererek yapabileceği bir durum. Bu durumu halledebilir gibi geliyor bana, ama şu anki anlık enerjilerde hayatım işte savrulmak da geldi. Karşıdaki kişinin her ne kadar belirsizlikler içerisinde kendisini güçlü göstermeye çalışsa da savrulduğunu zaten bilinç altyapısı gösteriyor. Metap ablacığım diyor, ben diyor gücü, kontrolü elime almış gibi gözüksem de, blokajları koymuş olsam da ne kazanıp ne kaybedeceğimi uzun uzun tartmış durumdayım. Bu kişi gerçek anlamda ablacığım, şöyle söyleyeyim, özlemiş, ama özlediğini kabul etmek yerine kendi içinde bunu mantık süzgecinden sürekli geçirmeye çalışıyor. Bir güven problemi olabilir ilişkinizde. Aşamadığınız durumlar olmuş olabilir. Hani böyle güzel zamanlar geçirirken hani birdenbire bir yanlış anlaşılmayla ya da gelen bir mesajla
böyle bir problemler silsilesi yaşarsınız ya, sanki birazcık bunun, durumu var. Yani kişi eğer bir uzaklık, bir mesafe koyduysa araya, karar verdiği anda geri adım atmaz bu kişi. Şu ana kadar verdiği kesin kararı kendi içinde tam tamamlamamış. Bu yüzden dolayı da hemen bu kişinin, kendisini, nasıl diyeyim, hatalarını telafi edebilecek pozisyona gelemeyebilir. Bu alanda, bundan bu hareketi bekleme diyebilirim. Önce, kendi zihninde bazı şeyleri halletmesi lazım. Bu yaşadığınız bir kopuş değil, duygunun üstüne çekilmiş bir kalkan diyebilirim. Çünkü burada bir eski yara var. Belki evlenmiş, boşanmış birisi ya da sen buna keza bu şekildesin. Tam, zihninden kopartamadığı, temizleyemediği bir durum var. Burada belki de dediğimiz gibi illüzyon da var burada. Sen bir şey söylüyorsundur, o bambaşka bir şey anlıyordur ve olaylar bir türlü netliğe kavuşmuyor da olabilir. Bu da iki tarafa da otomatikman hayal kırıklığı oluşturuyor olabilir. Arada bir mesafe var, o belli. Hem savruluyor hem özlem içerisinde ama bunun, temelinde bir yanlış anlaşılma ve bir blokaj olduğunu söyleyebilirim. İhmal etme durumunda neden böyle yapıyor dersen, tatlım, iç dünyasında zaten yan yana gelmek isteyen bir durum var. İzolasyonu her ne kadar, sert bir şekilde yapmış olsa da, diyalogları kapatmış olsa da bunun bir acziyet içerisinde, kendisini böyle, hani, derler ya, kıvranma durumu, aynı bunları yaşadığını söyleyebilirim. Bir teselli durumu olur mu, olmaz mı? Şu anki durumunda, anlık enerjide bir yaprak gibi savrulduğunu görüyoruz. Yani tam bazı şeyleri netleştirmeye çalışıyor olabilir ama ortaya çıkan farklı durumlardan dolayı bu kişi yine bazı şeyleri netleştiremiyor. Ya mesaj atacak, yapamıyor. Ya engeli kaldırıyor, bakıyor resmine, sonra tekrar kapatıyor. Yani bir heveslenme, özlem durumu var ama bu ara sanki ilişkinizin, durulması için ihtiyaç gibi diyebilirim. Şu an bir geri adım atma durumu yok gibi gözüküyor. Seni özlem durumu var, düşünüyor ama hislerini yaşamak yerine bu kişinin kontrol etmeye ve iç dünyasında iyileşmeye doğru gittiğini söyleyebilirim. Burada diyorum ya, bir duygusal istikrar durumu yok hayatım. Şu an böyle bir şeyleri bir meydan okumak var. Diyor ki yani hayır, hayır, kesinlikle iletişim kabul etmeyen bir durumda. Önce bu kişi bir geçsin, eğlensin. Çok ciddi söylüyorum. Bir kafasını dinlesin ama sen de çok üzülme. Çünkü bu kişinin bilinç altında yanlış anlayabileceği ya da zihninde aşamadığı bazı durumlar var. Aceleci olmamak lazım bu noktada. Fakat senin varlığına o kadar da alışmış ki kupa altılısını ben ne zaman görsem illaki bir geri adım olur. Anılar ve özlem çok fazladır ve ikinci şansı düşünen bir enerjiden bahseder. Kulakları çınlasın hocam. Buradan da izlediğini biliyorum. Sevgiler, saygılar. Kupa altılısı tam bir duygusal depresyondur der ve takıntılı değil, tamamen özlemden bahseden bir enerjidir der. Şimdi kolektifin diğer bir yarısında burada partnerin eski kız arkadaşı ya da eski erkek arkadaşıyla olan bağlantısında da şöyle söyleyeyim, bir yanılma payının olduğunu da görebilir. Yani, kararsız bir ilişki varsa aranızda, eski eş olabilir, partner olabilir, birdenbire ilişkiye peydahlanan bir durum varsa karşıdaki kişinin onun aslında hayal ettiği gibi olmadığını ve bu yüzden de tamamen iki tarafı da kaybetme aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Burada üzerinize uyanı alınız. Dediğim gibi paralize oluyorum ve neyi duyman gerekiyorsa enerjiler bana onları söyletirsin, rehberlik yaptırsın kartlar aracılığıyla. Yani eğer öyle bir durum varsa karşıdaki kişinin bir yanılsamadan ibaret büyük bir hayal kırıklığına uğradığını da söyleyebilirim. Hadi bakalım devam edelim. Ay gelmiyor. Hı, tılsım şövalyesi. Gelmez tabii. Çünkü bir, nasıl diyeyim, bilgiye ihtiyacı vardır.
ve bir, netliğe ihtiyacı vardır tılsım şövalyesinin ve bir sabırla, verilen emekten bahseder. Emek isteyen bir süreçten bahseder ve ilişkide, birliktelikte, sağlıkta, her şeyde bir sadakat bekler. Çok güçlüdür, iyi analiz yapar. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim, Boğa, Başak, Oğlak enerjisini verir toprak elementlerinden ve bu kişi için, aklındaki kişi iletişim konusunda her ne kadar iyi ise, pardon, Koç boğa enerjisini verir. İnatçıdır aynı zamanda ve şu an ne yaparsa yapsın arada bir engel varsa onu kaldırmaz. Ben sana net olarak söyleyeyim. Çünkü sağlamlığı ister, sorumluluğu ister ve şöyle söyleyeyim. Yavaş yavaş kişiyi analiz eden bir karakterden bahseder. Açıkça senin eksikliğini çok net yaşayabilecek bir durumdan bahseder. Diğer bakalım bilinç arketiplerinde ne var? Kırılma noktası. Ay acaba mesaj atmaya yakın mı bu enerji? Diğer kartları da alacağım. Bakalım seni hatırlatan bir şey vardı. Böyle gözünün içine sokulmuş bir durumda mı? Bir bakacağım. Artık çünkü hazmedememe, inadın kırıldığı da bir nokta geliyor olabilir. Bataklık. Duygusal olarak saplanıp kalmak, harekete geçememek, toksik bir ortamda debelenmek. Neyin inadını yapıyorsun acaba güzelim ya? Neyin inadını yapıyorsun? Yani hızlı olmak değil, istikrarlı olmaya çalışıyorum, net olmaya çalışıyorum Mehtap abla diyor. Zaten diyor arada diyor farklı bir konu var. Onun netleşmesi için de mücadele veriyorum diyor. Yeni bakış açısı. Şimdi burada artık kendi toksik davranışlarıyla sizi ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını görebiliyor diyor. Burada ne diyordu? Toksik bir ortamda debelenmek. Akabinde de diyor ki toksik davranışlarıyla sizi ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını görebiliyor enerjisinde. Anahtar kartımı da alacağım, yorumlamaya doğru ilerleyeceğim. Yani dışarıdan böyle ehli keyif, böyle keyfi yerinde birisiymiş gibi gözüküyor ama görüyor musun? Senin eksikliğini açıkça yaşıyor. Ve zaten şurada vardı biliyorsun, göz teması, kupa altılısı, kavuşma isteği. Bu kişi tekrardan bu ilişki için yine bazı düşüncelerde olup da hareket etme potansiyeline sahip olabilir. Mehtap abla bu kişi beni aldatıyor. Bu kişi bambaşka bir enerji yaşıyor. Beni ikinci, üçüncü, dördüncü planlara atan bir karakter diyorsan tatlım dışarıdan bambaşka bir enerjiler yansıtıp da iç dünyasında bu da olabilir. Böyle bir düşünce de olabilir. Diyoruz ya yani %100 sana uyumlanacak diye bir durum yok bu açılımlarda. Alabileceğin mesajlar vardır. Şu an kartların enerjisinden gittiğimizde şöyle bir durum var. Aranızdaki bağ tamamen sökülmemiş, sönmemiş, hala sıcak ve bir netliğe doğru giden bir alanda. Anılar canlı, birlikte yaşanan anılar, konuşmalar, ortak hisler onun içinde hala diri diyebilirim. Fakat bu kişi diyorum ya önceki kartlarda var bir bataklıkta. Depresyon durumu. Ay bırak ne olursun bırak bahar geçişlerindedir o. Herkes böyle bir depresyon enerjisine girer. Kilo aldım, yok şöyle oldum, yok böyle oldum, param var mı yok mu önümüz yaz. Bunlar yavaş yavaş hallolacak şeyler. Ama karşı tarafın enerjisine ne diyor? Yeni bir bakış açısı. Seni hatırlatan bir şey gördüğünde içinde net bir yumuşama oluşuyor bu kişinin. Ben zaten diyor elimi neye atsam kuruyor diyor. Kırılma noktasını çok güzel özlem böyle var ya ilahi adaleti çok seviyorum ya tam zamanında denk giriyor. Rabbim çok güzel çok keyiflisin yani verdiğin hayatla çok güzel bir ömür veriyorsun yani kuralın adaletin çok güzel işliyor. Bazen kelimeleri, yanlış kıvamda söylüyor olabilirim. Birazcık kafam dağınık, idare ediniz. Uykusuzluk biraz farklı vuruyor ama karşı tarafın noktasına geldiğimizde, enerjisine geldiğimizde artık diyor ki yani, hani, böyle bir ataerkil durum var ya, kadın erkek hiç önemli değil. Ne olursunuz kendi üzerinize uyanı alın. Yani, dediğim dedik enerjisinden çıktığını gösteriyor bize. Açıkça böyle senin eksikliğini yaşayıp da "Ya, ben aslında gerçekten kötü davranıyorum." dediği alana doğru gidiyor bu kişi. Şöyle bir şey söyleyeceğim.
Bu duygular, hareket etme isteği şu ana kadar somut bir düzene dönüşmemiş olabilir. Çünkü duygusal çekim gücü çok güçlü olsa da ilk karttaki o kontrol ihtiyacı vardı ya, böyle tamamen özleme. Bu sıcaklığı birazcık böyle inatlaşarak bastırmıştı. Ama burada yeni bakış açısı onu bataklıktan çıkarak kavuşma düşüncesine doğru getirdiğini söyleyebilirim. Burada ne oluyor? Bir plan vardır, geçmişten ders çıkartma vardır, duygusal yaraların birazcık böyle iyileştiğini söyler bize. Trajedik olaylar yaşamış olabilirsiniz, birbirinize psikolojik olarak baskılar yapmış olabilirsinizdir. Ama bu alanda yumuşama durumu var ve bu geçici değil. Çünkü aranızdaki o bağ güçlü diyorum ya, hala sevgisel durumların sürdüğünü söyleyebilirim. Şey durumu vardır, her ne kadar toksikliği tabii ki de kabul etmesek de biz birbirimize çok alıştık Mehtap abla. Yani tamam, birbirimizi zaman zaman üzüyoruz, anlayışsız davranabiliyoruz fakat biz birlikte büyüdük. Birlikte, yol aldık ve çok alıştık birbirimize diyen çiftlerdenseniz, birbirinizin ciğerini çok iyi biliyorsanız işte bu noktada karşı tarafın bir adım durumu olabilir. İçten içe artık bu kişinin hesap yaptığını ve bundan dolayı da böyle engelleri kaldırma niyeti de tam bu noktalarda güç kazandığını söyleyebilirim. Aranızdaki bağ tam olarak kopmamış. Yani yeniden bir araya gelmeniz halinde atmosferin eski sıcaklığına dönebilme ihtimalinden bahsediyor. Çünkü burada bir kavuşma kartı var. Bu kart aynı zamanda bir bakıyoruz şimdi, böyle duygusal bağların ne kadar yüksek olsa da sosyal durumlar, araya giren farklı enerjiler, durumlarda hesaplandığı zaman seni içten içe özlediğini söyleyebilirim. Bilgisayar niye depolama alanı ikazı verdi? Umarım kayıtta bir problem yoktur. Bir devam edelim bakalım neler var neler yok. Bir bakayım şuna, hemen geliyorum. Geldim. Eee, Diğer yabancı kanallar için de, kayıt alıyorum ya, o kadar çok video fazlalığı var ki bir ara ertelemişiz işte temizlik yapmayı, ne yapalım. Devam edelim bakalım. Neler var, neler yok. Engeller kalkacak mı? Ya, tamam ya, açılım bitmiştir. Açılım bitmiştir. Değnek sekizlisi geldi. Çok tez bir şekilde, çok net bir şekilde. Yani şöyle söyleyeyim, çok acelecilik taşır bu şekilde, bu kart. Ay çok duygusal. Bakayım nasıl gidiyor enerjiler. Hızlı bir iletişim olabilme potansiyeli var. Beklenmedik bir şekilde ivme kazanacak durumdan bahseder. Yani olaylar o kadar peş peşe akma ihtimali var ki kararlar çok hızlı bir şekilde alınabilir mesajı taşır aynı zamanda ve şöyle söyleyeyim, eee, enerji çok yoğun geldiğinde böyle koltuğuna sıkı sıkı tutunman lazım hayatım. Çünkü bu alanda beklemek yok. Çok ani bir durum var. Sığınak. Ya, şimdi burada 2 şekilde de olabilir. Ya kendi sığınağına çekilir ya da o sığınak sensindir ve zihninde, fikrinde tamamen böyle "Kalbim seninle dolu. Ben bu alanda, artık acele etmek istiyorum." dediği alanda olur. Yani bir şeyler günleri rahat geçirmesini engelliyor diyebilirim. Engeller gerçek ve somut olduğunu tamam kabul ediyoruz. Fakat bu engellerin duygulardan değil, düzenden kaynaklandığını söylüyor. Yani sorun sanki sevginin bitmesi değil, ilişkinin zemininin sarsılmış olmasından kaynaklı. O yüzden de zihniyle kalbi arasında kalmış bir kişiden bahsediyor bu arada. Ne oluyor? Kendi kendini sabote ediyor. Kendi kendine, hani deriz ya, ay gazı var bunun. Biraz amiyane bir tabirle biraz sakinleşsin, geri gelir. Biraz böyle hep bu böyle yapıyor. Arıza çıkartıyor, sonra geri geliyor. Dediğimiz kişilerden bu, anladığım kadarıyla. O yüzden kendi kendini yiyip bitirme. Kafası karışık bunun. Bir şekilde tutkusuyla
Yine sana doğru adım atacağının enerjisini çok fazla veriyor. Fakat bu süreç içerisinde belki senin yerine başkasını seçti ya da acaba senin hayatında başkası var mı? Şimdi bu alanda net olarak şu anahtar kartımızı da alalım. Aziz. Evet, bir netlik durumuna doğru gidiyor. Bu alanda ne istediğini bilen bir eril enerjiden bahsediyoruz. Eril enerji, şu an izleyen kişi eril olabilir, dişil olabilir, hiç fark etmez. Bu alanda eril tarafın ipleri eline alma potansiyelinin çok yüksek olduğundan bahsediyor. Bu alanda birazcık daha böyle işler ters giderse ertelenen problemler görünür hale geleceğini çok iyi biliyor. Acaba senin hayatında başkası mı var? Ya da seni, başkası için mi, böyle uzaklaştı, senin kalbini kırdı diyebiliriz. Böyle bu alanda netleştirmeye çalıştığı bir durum var. Çünkü ilişkinin zemini sarsılmış olması, bu kişinin seninle bir düzen kurmak istiyor ama o düzeni diyoruz ya taşıyacak durumda sağlamlıkta bir temel oluşturulmamış. Aranızda yarım kalmış konuşmalar, oturmamış beklentiler, çözülmeden bırakılmış meseleler olmuş olabilir. Bu nedenle engelleri kaldırmak istese bile önce kendi içindeki dağınıklığı toparlamak zorunda bu kişi. Ne oluyor? Bir iç hesaplaşması var. Kalbi, mantığı, doğru mu yaparım, yanlış mı yapabilirim? Ama bu alanda bir de rakip durumu var. Şimdi kartta şöyle bir mesaj var. Benim hissettiğim enerjinin dışında sizin yerinize başkasını seçti ve tam olarak istediği şey bu olmasa da yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündü. İşte yaptığı yanlış burada. Şimdi, kolektifin bir yarısına dedi ki acaba başka birisi mi vardı? Ona geri mi döndü? Unutamadığı bir karakter miydi? Ya da evlenip boşandığı kişiyle diyaloğu da tam kesmemiş olabilir. Yani burada bir maskenin düşme durumu var. Keza aynı şekilde netlikle sana ilerlediği durumda burada artık olgun davranmak zorunda olduğunu görüyor karşı taraf. Bu yüzden engeller olduğu gibi kalmayacak. Bozulan dengeyi kabul etmesi gerekiyor karşıdaki kişinin. Sonra yeniden yapı kurması gerekiyor. Burada işte bilgelik ve olgunluk durumu tekrar var ama özlem var mı? Özlem durumu var. Ama arada suskunluk, düzensizlik, belirsiz bir görüşme planı gibi de böyle bir türlü yerine oturmayan iletişim enerjisi de var bu alanda. Çünkü ulaşmak istiyor, iletişim kurmak istiyor ve çok çabuk bir şekilde mevcut olandan sıyrılıp senin yanına sığınağa saklanmak istiyor. Böyle bir durum var. Kalbi senin yanına gelmek isterken mantığı ya ben bazı naneler yedim, bazı kararlar aldım ve planı çok bozdum. Ve ani iniş çıkışlarla bu ilişkinin, aurasının dengesini de çok bozdum. O yüzden bazı şeyler içime sinmiyor da diyor olabilir. Bu alanda onu içten içe rahatsız ettiği durum olduğu için de şu an net bir şekilde, hareket edememiş olabilir. Fakat seni özlemiş, yarım kalmışlık hissini fazla taşımak istemediğinden dolayı da şu anki enerjisinde çok çabuk bir şekilde ateş burada rüzgarla birleştiği için seni ileri taşır enerjisi çok fazladır. Burada enerjiler senden yana hayatım. Şimdi bu süreçte ne yapılabilir? Başka bir desteden netlik alalım. Karşıdaki kişi artık böyle psikolojisinin çok zorlandığı, hani ben dediğim dedik bir insanım ve galip gelmek istiyorum dediği alanlar çok fazla. Duyguları sana karşı çok güçlü, zihinsel ve duygusal bir bağlılık var aranızda. Aranızdaki engelleri iki tarafında zor bir şekilde hissediyor olmanız gerçekten çok zor. Şu ana kadar seni aramamasının ya da net davranmamasının sebebi umursamaması değil, kontrolü kaybetmek istememesi ve şartları tam kuramamış olmasından kaynaklanıyor hayatım. Bu enerji artık durağan kalmayacak çünkü değnek sekizlisi aceleciliktir, tez canlılıktır, ani kararlardır hayatım. Burada yeniden bir bağ kurma isteği birleşmiş durumda, güçlü durumda. O yüzden sorunun cevabı aslında çok net. Bu kişi yakın süreç içerisinde adım atabilir. Ya şurada ne zamandır bir kese var, içlerinde harfler var.
Şu kartları açmadan önce 5 tane harf alacağım. Ya bu çok anlık spontane olmuş bir şey, yapacak bir şey yok. Bakalım ne gelecek yani çok yüzüme çarptı sürekli şu kalpler var ya, yapacak bir şey yok yani. Edirne'nin E'si. Şöyle yapalım. Netleşiyor mu kamera? Netleşmiyor. Hı. Edirne'nin E'si isminde olabilir. Bir ara çekiyorduk. Kaldı bunlar kenarda. Bursa'nın B'si. İsminde B harfi varsa karşı tarafta. Ya da senin adında varsa. Üçüncü harfi de çekelim. Diyarbakır'ın D'si. Şöyle Fatsa'nın F'si. Bir tane daha. Adana'nın A'sı. Fatih olabilir. Bayram olabilir. Fethi olabilir. Beyhan olabilir. Başka ne olabilir? Deniz olabilir. Bayhan olabilir. Olabilir de olabilir. İsminde bu harfler de olabilir. Şimdi net olarak bir bakalım. Tarot kartları nasıl bir rehberlik yapacak son adımda. Şimdi dediğimiz gibi aranızda böyle bu yükü sonsuza kadar taşımak istemeyenler vardır. Tarot kartları bu noktada nasıl bir rehberlik yapacak? Kolektifin en büyük hayrına rehberlik yapsın bakalım bu kartlar ne diyecekler. Şöyle karıştıramayacağım yetti gari. Aziz kartı. Ya bir düzen var diyor. Tamam. Geleceğe dair düşüncelerin olabilir ama diyor birazcık diyor mevcut ilişkide kurallara doğru, kurallara göre hareket etmen gerekebilir diyor. Karşı tarafın cimri olduğunu, çok fazla nasıl diyeyim kıskançlık yaptığını unutma. Tamam seni kaybetmekten korkuyor fakat fazla korumacı olduğunu da unutma diyor. Aynı şekilde sen de o şekilde ona o durumda davranıyor olabilirsin. Fakat Koç Aslan Yay enerjisi bu noktada tutkularınla eğer bu ilişkiye bakış açın farklıysa yani hep böyle aramızda bir tutku var birbirimize çekiliyoruz Mehtap abla diyorsan birazcık daha bekle hayatım. Bakalım ne var bu alanda sürekli bir tılsım enerjisi geliyor ne oluyor? Kupa Prensi. Burada almamız gereken durum ne? Sen anlaşılan bir müddet daha duygusal bir iyileşmeni yaşayacaksın herhalde bu ilişkide. Birazcık daha netleşmeye çalışacaksın. Fakat manevi olarak bir müddet daha zorluk yaşayacaksın. Çünkü bu kişi senin kurallarını baştan aşağı yıkabilecek bir potansiyele sahip. Sen ne kadar anlayış gösteriyor olursan ol, sen ne kadar geleneklere bağlı olursan ol ama karşı taraf kurallarını yıkmak için senin hayatında bir süreç daha yaşayacak diyebilirim. Yani haziran ayına kadar olabilir özellikle. Yani burada birazcık daha senin netleşemediğin, kalbinin tamamen ondan yana olduğu bir durumlar var. Çünkü sende de bir özlem durumu var. Neden biliyor musun? Tılsım beşlisi biraz şeydir. Eril dişil birbirlerinden yardım ister. Yani bir çaresizlik vardır. Birbirlerinden destek almaya çalışır. O yüzden çatışmalar olsa da, zorluklar olsa da, yanlış seçimler yapılmış olsa da yine birbirlerini tedavi eden bir ilişki birlikteliğinden bahsedebiliriz. Bu süreç içerisinde senin eline fırsatlar geçiyor olabilir. Aceleci olma diyebilirim hayatım. Çünkü burada Kupa Prensi birazcık toyluk enerjisini verir. Yengeç, akrep, balık durumu. Eee, Mesajlaşmayı çok sever. Böyle mesajlaşarak gönlünü almaya çalışır, duygusal durumlar yaşatmak isteyebilir. Bu süreçte anlaşılan birazcık daha senin hayatında bu karakter diyebilirim. Yani aradaki soğukluk yumuşar mı? Yumuşar hayatım. Aradaki ilişki birazcık daha nasıl diyeyim?
Keyfi çıkarttırır mı? Çıkarttırır ama ne olursun dikkat et. O kişi dediğim gibi birazcık yara bandı olabilir. Küçük tartışmalar, stresli zamanlar yaşayabilirsin. Birazcık böyle sinirlerini zıplatabilir ama bu tamamen her zaman söylüyorum sana kalmış bir şey. Karşıdaki kişinin bilinç altyapısında bunlar varmış hayatım. Biraz zor bir durumda olduğunu aşikar. Belki eski aşkı, eski partneriyle bağlantılı diyalogları olmuş olabilir. Arada bir rekabet enerjisi de vardı çünkü. Fakat gönlünde de senden yana enerjiler var ve bu yana doğru net bir şekilde adım atmaya doğru giden bir enerji var. Hanımlar beyler aklındaki kişiye odaklanmanızı istiyorum ve gelecek hanede karşına gelse bu kişi 3 tane kart seçiyoruz. 1, 2, 3 diye sen de istediğini seçebilirsin. Karşında olsa kendisini nasıl savunacak? Şu an bu açılımın haricinde ya da bütününde bakalım nasıl ifade edecek. Bir numarayı seçenler ne olursa olsun bizden vazgeçemiyorum. Onu zaten tarot açılımında gördük çiçeği. Geldik 2 numarayı seçenler. Bensiz mutlu musun merak ediyorum. Vay vay vay. Meraktan çatlayan bir enerji. 3 numarayı seçenler yap şovunu bakalım. Hala kıskanıyorum. Ya, ya. Demek ki sizin iletişim durumunuzun temelinde netleşmeyen, rahat konuşamadığınız, o dağınıklığı toplayamadığınız, birbirinizi net bir şekilde ifade edemediğiniz bir alan var. Bu alanda harekete geçilecek bir durum yok. Sadece bir dönüşün beklenmesi lazım. Yani doğrudan meseleye giremezsiniz. Çünkü bu yaklaşım karşı tarafı itecektir. Karşı tarafın adım atması gerekebilir. Evet, gecikme var ama vazgeçme durumu yok bu açılımda farkındaysan. Bu durum seni rahatsız etmiş olabilir. Böyle havada kalmamalıydı Mehtap ablacığım diyebilirsin. Sürekli zihninde bu olabilir. Ama seninle ilgili içinde tamamlanmamış bir durum, bir hikaye durumu var burada. Bu yüzden engelleri olduğu gibi bırakmayabilir. Ama netleşip adım atması da çok potansiyel durumunda. Hanımlar beyler bana ayrılan zamanın sonuna geldik. Ben de özlemişim sizi. Birazcık işlerin yoğunluğu vardı. İlgilenemedim. Son attığım videoda da ses problemi olduğunu söylediniz. Onu da kaldırmak durumunda kaldım. Sizi daha fazla üzmeyeyim diye. Onun haricinde yine kendi günümde, kendi zamanımda video eklemeye devam edeceğim. Benim için çok kıymetlisiniz. Instagram'dan da WhatsApp'tan da arayıp soranlara harici teşekkür ediyorum. İyiyim, problem yok. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.